Gecenin en sessiz saatlerinde, Romanya'nın kuzeybatısındaki Apuseni dağlarının eteklerinde bulunan Valea Umbrei Vadisi'ne ağır çöken sis, taş evlerin çatılarını görünmez hale getirmişti. Bölge halkı bu sisin sıradan bir doğa olayı olmadığını, ayın görünmediği gecelerde vadinin kendi nefesini verdiğini söylerdi. Yabancılar bu anlatıları yaşlı insanların uydurduğu masallar olarak görür. Birkaç gün geçirdikten sonra da unutup giderdi. Fakat vadede doğup büyüyenler, sis çöktüğünde evlerinin kapılarını kilitlemeyi ve pencerelerin perdelerini sıkıca kapatmayı hiçbir zaman ihmal etmezdi. Çünkü yıllardır anlatılan tek bir kural vardı. Gece sisin içinden 3 kez metal sesi duyulursa dışarı çıkılmayacaktı. Bu söylentileri araştırmak için vadiye gelen kişi 38 yaşındaki İngiliz belgesel yapımcısı Graham Whitelock olmuştu. Doğaüstü hikayeleri konu alan yapımları sayesinde tanınan Graham, hayatı boyunca sayısız efsanenin peşinden gitmiş, çoğunun ardında sıradan açıklamalar bulmuştu. Eski şatolar, terk edilmiş akıl hastaneleri, bataklıklar ve yeraltı tünelleri. Hepsinde insanların korkularının gerçekle karıştığını görmüş. Kamerasıyla bu gizemleri çözmeyi meslek edinmişti. Bu yüzden Valea Umbrei hakkında duydukları da ona ilk başta ilginç bir belgesel malzemesinden fazlası gibi görünmemişti. Yanında yalnızca 2 kamera, ses kayıt cihazları, güçlü projektörler ve haftalarca yetecek kadar ekipman vardı. Yerel rehber bulmayı reddetmişti çünkü insanların anlattığı hikayelerin kendi gözlemlerini etkilemesini istemiyordu. Vadinin girişindeki tek hanın sahibi yaşlı kadın Anika Dobre. Graham kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra uzun süre sessizce onu izlemişti. Sonunda ağır bir nefes alarak eski bir anahtarı uzatmış ve yalnızca tek cümle söylemişti. "Gece metal sesi duyarsan pencereye bile yaklaşma." Graham gülümseyerek teşekkür etmiş, bunun yöresel bir inanış olduğunu düşündüğünü söylemişti. Kadın ise hiçbir karşılık vermemiş. Yalnızca gözlerini birkaç saniye boyunca onun arkasındaki sise dikmişti. Graham o an yaşlı kadının korkudan rol yapmadığını anlamıştı ama yine de bunu yıllardır anlatılan bir efsaneye duyulan içten bir inanç olarak değerlendirmişti. Ertesi sabah hava tamamen açılmıştı. Vadi, gecedeki kasvetli görüntüsünün aksine olağanüstü güzeldi. Çam ormanları dağların yamaçlarını koyu yeşil bir örtü gibi kaplıyor. Dar taş yollar küçük ahşap köprülerden geçerek derenin iki yanına dağılıyordu. Graham gün boyunca dırvan çekimleri yaptı. Yaşlı köylülerle konuştu ve aynı hikayenin farklı kişiler tarafından neredeyse aynı kelimelerle anlatıldığını fark etti. 40 yıl önce birkaç ormancının gecenin ortasında kaybolduğu, ertesi gün yalnızca parçalanmış kamp eşyalarının bulunduğu söyleniyordu. Hiçbir ceset bulunamamış, ne kurt saldırısına ne de başka bir yırtıcıya ait iz tespit edilmişti. Buna rağmen herkes, kaybolan insanların kapana yakalandığını söylüyordu. Graham neyi kastettiklerini sorduğunda ise köylüler konuşmayı kesiyor. Bakışlarını başka yöne çeviriyordu. Akşamüstü, köyün kuzeyindeki eski bir av yolunu takip ederken paslanmış demir direklerin oluşturduğu uzun bir hatla karşılaştı. Direklerin çoğu eğilmişti ve aralarında yıllar önce çekildiği belli olan kalın çelik teller sarkıyordu. Bunlar normal av tuzaklarına benzemiyordu. Teller birbirine karmaşık düğümlerle bağlanmış. Bazı noktalarına büyük metal halkalar yerleştirilmişti. Graham kamerasını çıkarıp ayrıntılı çekimler yaparken halkalardan biri rüzgar olmamasına rağmen hafifçe sallandı. Ardından kuru metalin birbirine sürtünmesini andıran ince bir ses yükseldi. Ses yalnızca bir saniye sürdü ama vadinin sessizliği içinde fazlasıyla belirgindi. Graham bunun gevşemiş metalin hareketinden kaynaklandığını düşündü. Tam geri dönecekken birkaç metre ilerisindeki çam ağacının gövdesinde derin çizikler fark etti. Çizikler herhangi bir hayvanın pençe izi kadar düzensiz değildi. Sanki çok ağır, dişli bir metal parçası ağacı ezerek yukarı doğru sürüklenmişti. Gün batımına doğru hana döndüğünde yaşlı kadın onu kapıda bekliyordu. Graham çektiği görüntülerden bahsetmeye başlayınca Anika'nın yüzü bir anda soldu. "O direkleri gördün mü?" diye fısıldadı. Graham başını sallayınca kadın birkaç adım geri çekildi. "Oraya ikinci kez gitme." Graham bunun nedenini sorduğunda kadın cevap vermedi. Ellerini titreyerek önlüğüne sildi ve yalnızca, "İlk ses seni çağırır, ikinci ses yerini öğrenir. Üçüncü sesi duyarsan artık çok geçtir," dedi. O gece Graham bu sözleri düşünerek odasına çekildi.
Saat tam 00:17'yi gösterdiğinde dışarıdan belirsiz bir metal sürtünmesi duyuldu. Ardından birkaç saniyelik sessizlik oldu. Sonra aynı ses yeniden geldi. Graham istemsizce doğruldu. Kaynağı çok uzakta değildi. Ses, vadinin kuzeyindeki ormandan geliyordu. Elini kamerasına uzattığında üçüncü metal sesi duyuldu. Bu kez öncekilerden daha uzun ve daha yakındı. O anda hanın alt katından, daha önce hiç duymadığı kadar sert bir çığlık yükseldi. Hanın alt katından yükselen çığlık, vadinin sessizliğini tek hamlede parçaladı. Graham Whitelock kamerasıyla birlikte merdivenlerden aşağı koşarken eski ahşap basamaklar ağırlığı altında gıcırdıyordu. Alt kata indiğinde giriş kapısının ardına kadar açık olduğunu gördü. Soğuk gece sisi, kapının eşiğinden ağır ağır içeri doluyor. Taş zeminde ince bir tabaka oluşturuyordu. Yaşlı Anika Dobre kapının önünde hareketsiz duruyor, titreyen elleriyle dışarıyı işaret ediyordu. Dudakları kıpırdıyor ama korkudan tek kelime çıkaramıyordu. Graham dışarı fırladığında köy meydanının boş olduğunu sandı. Fakat birkaç saniye sonra sisin içinde yavaşça ilerleyen koyu renkli bir silüet seçildi. El fenerini doğrulttuğu anda gölge kayboldu. Işık yalnızca boş taş yolu ve eski kuyuyu aydınlatıyordu. Tam geri dönmeye hazırlanırken, meydanın öteki ucundan aynı metal sesi yeniden duyuldu. Bu kez ses çok daha netti. Sanki iki ağır çelik parça birbirine sürtünüyor, ardından büyük bir mekanizma yavaşça geriliyordu. Graham içgüdüsel olarak kamerasını çalıştırdı. Mikrofon sesi kusursuz biçimde kaydediyordu. Gökyüzünde tek bir bulut yoktu ama sis, ışığı emen yoğun bir perde gibi bütün vadiyi kaplamıştı. Anika nihayet konuşabildi. "O ses artık sana ait," dedi. Graham ne demek istediğini sorduğunda kadın başını iki yana salladı. "Sana cevap vermemem gerekiyordu. Seni burada tutmamamız gerekiyordu." Ardından hızla kapıyı kapattı. Kalın sürgüyü yerine yerleştirdi ve bütün pencerelerin kepenklerini kontrol etmeye başladı. Graham bunun mantıklı bir açıklaması olması gerektiğini söylüyor. Belki de bölgede eski maden ekipmanları bulunduğunu düşünüyordu. Fakat yaşlı kadının gözlerinde gördüğü panik, daha önce karşılaştığı hiçbir batıl inanca benzemiyordu. Bu korku, yıllarca aynı şeyi yaşamış bir insanın taşıdığı türdendi. Sabah olduğunda vadide olağanüstü bir sessizlik hakimdi. Graham gece boyunca kaydettiği görüntüleri izlemek için dizüstü bilgisayarını açtı. İlk birkaç dakika tamamen normal görünüyordu. Sis, meydan ve metal sesi. Fakat görüntüler ilerledikçe tuhaf bir ayrıntı ortaya çıktı. Kameranın kaydettiği görüntülerde, sisin içindeki boş alanda birkaç kare boyunca insan biçimine benzeyen silik bir gölge beliriyor. Sonra tekrar kayboluyordu. Graham bunu ilk anda ışık yansıması sandı. Görüntüyü yavaşlattığında ise gölgenin hareket ettiğini fark etti. Daha da ilginç olan, gölgenin yürümüyor oluşuydu. Ayakları yere değmeden, ağır ağır süzülerek ilerliyordu. Üstelik tam kaybolmadan önce başını kameraya çevirmiş gibiydi. Yüzü seçilmiyordu ama omuz hizasında kısa süreliğine metalik bir parıltı oluşuyordu. Bu görüntüler onu yeniden kuzeydeki eski av yoluna gitmeye ikna etti. Öğle saatlerinde hava açık olmasına rağmen ormana girer girmez sıcaklık belirgin biçimde düştü. Kuş sesleri yine yoktu. Rüzgar bile ağaçların dallarını oynatmıyordu. Graham önceki gün gördüğü paslı direkleri yeniden buldu. Bu kez daha dikkatli incelemeye başladı. Direklerin arasındaki çelik teller toprağın altında devam ediyordu. Elindeki küçük kazma ile toprağı birkaç santimetre eşelediğinde paslı zincirler ortaya çıktı. Zincirler tek bir noktaya doğru uzanıyordu. Zincirleri takip ettikçe ormanın derinliklerinde çöküntüye benzeyen yuvarlak bir alanla karşılaştı. Zemindeki yosun tabakasını kaldırınca taşlardan yapılmış kusursuz bir daire ortaya çıktı. Dairenin tam ortasında ise eski bir demir halka vardı. Graham halkayı iki eliyle çekmeye çalıştı. İlk denemesinde yerinden oynamadı. İkinci kez bütün gücüyle asıldığında taş kapak birkaç santimetre yükseldi ve içeriden yıllardır hapsedilmiş nemli havanın ağır kokusu yayıldı. Açılan boşluk dar bir merdivene iniyordu. Duvarlar kaba taşlarla örülmüş, basamaklar ise zamanla aşınmıştı. El fenerini yakarak aşağı indiğinde kendisini küçük bir yeraltı odasında buldu. Odanın duvarlarına paslanmış zincirler sabitlenmişti. Zeminde ise yüzlerce küçük metal parça vardı. Eğilip bunlardan birini eline aldığında bunun eski bir ayı kapanının dişi olduğunu anladı. Fakat burada yüzlercesi bulunuyordu.
Kim, neden bu kadar çok kapanı söküp aynı yere toplamıştı? Sorunun cevabı duvardaki solmuş yazılarda gizliydi. Eski Romence ile yazılmış cümlelerin çoğu okunamayacak kadar silinmişti ama birkaç kelime hala seçilebiliyordu. Graham telefonundaki çeviri uygulamasını kullanınca ekranda şu ifade belirdi. Avcı, sonunda kendi kapanına dönüşür. Bu cümleyi okuduğu anda yukarıdan boğuk bir metal sesi geldi. Graham başını kaldırdı. Ardından ikinci ses duyuldu. Merdiven boşluğundan ince toprak taneleri dökülmeye başladı. El fenerinin ışığını yukarı çevirdiğinde taş kapağın kendi kendine yavaşça kapanmaya başladığını gördü. Hiç düşünmeden merdivenlere koştu. Basamakları ikişer üçer çıkarken yukarıdaki açıklık giderek daralıyor. Gün ışığı her saniye biraz daha küçülüyordu. Son basamağa ulaştığında kapağın altına omzunu dayadı. Bütün gücüyle itti. Taş birkaç santimetre geri açıldı. Tam dışarı çıkmayı başardığı anda arkasından duyduğu nefes sesi bütün vücudunu dondurdu. O nefes, bir insanınkine benzemeyecek kadar ağır ve yavaştı. Sanki ciğer yerine paslanmış körükler çalışıyordu. Graham istemeden arkasına döndü. El fenerinin titreyen ışığında yeraltı odasının karanlığında uzun boylu bir silüet belirdi. Yüzü görünmüyordu. Fakat iki omzundan aşağı doğru sarkan kalın zincirler. Yürüdükçe taş zeminde sürünüyor ve az önce duyduğu metal sesini çıkarıyordu. Silüet bir adım daha attığında zincirlerin ucunda devasa, paslı bir kapanın sürüklendiği seçildi. O anda Graham, vadide anlatılan hikayelerin aslında bir efsane değil, yıllardır saklanmaya çalışılan çok daha eski ve çok daha karanlık bir gerçeğin izleri olduğunu ilk kez hissetti. Graham Whitelock, taş kapağın altından kendini son anda dışarı attığında sırt üstü nemli toprağa düştü. Nefesi düzensizleşmiş, kalbi göğsünü parçalayacakmış gibi atıyordu. Birkaç saniye boyunca gözlerini açmaya cesaret edemedi. Az önce gördüğü zincirli silüetin gerçek mi yoksa karanlığın oynadığı bir oyun mu olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sonunda doğrulup açıklığa baktığında taş kapak tamamen kapanmıştı. Az önce açılmış olduğuna dair hiçbir iz yoktu. Parmaklarını yosunların arasına sokup kapağı yeniden bulmaya çalıştı ancak taşın kenarları sanki toprağın içine gömülmüş, yıllardır hiç hareket etmemiş gibiydi. Daha da garibi, yerde kendi ayak izleri dışında hiçbir iz kalmamıştı. Oysa birkaç saniye önce içeriden sürüklenen ağır metal sesi bütün ormanı doldurmuştu. Graham kamerasını kontrol etmek için çantasını açtı. Cihaz hala kayıt yapıyordu. Heyecanla görüntüleri izlemeye başladı. Taş kapağın açıldığı ana kadar her şey normaldi. Yer altına inişi de eksiksiz kaydedilmişti. Fakat odanın içinde duyduğu ikinci metal sesinden sonra görüntü bir anda bozuluyor. Ekranda gri parazitler oluşuyor, ardından yaklaşık 40 saniyelik tamamen siyah bir bölüm geliyordu. Kayıt yeniden başladığında Graham çoktan kendini dışarı atmış halde görünüyordu. O siyah bölümde ne olduğu tamamen kaybolmuştu. Ses kayıtlarını dinlediğinde ise daha ürkütücü bir ayrıntı ortaya çıktı. Kendi nefesinin dışında, çok kısık bir erkek sesi sürekli aynı cümleyi tekrar ediyordu. Ses boğuk ve uzaktan geliyordu ama kulaklıkla dinlediğinde kelimeler seçilebiliyordu. Dönmeyeceğini sanıyorsun. Cümle defalarca yineleniyor, sonra aniden kesiliyordu. Graham bu sesi yer altında kesinlikle duymamıştı. Ormandan ayrılıp hana döndüğünde güneş batmak üzereydi. Anika onu kapıda görünce rahatlamadı, aksine yüzündeki korku daha da belirginleşti. Graham yer altındaki odayı, zincirleri ve görüntülerdeki siyah boşluğu anlattığında yaşlı kadın birkaç dakika boyunca hiç konuşmadı. Sonunda mutfağın arkasındaki küçük depoya girdi ve yıllardır açılmadığı belli olan eski bir tahta sandık çıkardı. Sandığın içinden sararmış sayfalarla dolu deri kaplı ince bir defter aldı. Defterin ilk sayfasında İngilizce yazılmış bir isim vardı. Samuel Harrow 1958. Anika, Samuel'in bir jeoloji mühendisi olduğunu anlattı. Yıllar önce bölgede maden araştırması yapmak için gelen yabancı bir ekipten geriye yalnızca onun günlüğünün kaldığını söyledi. Ekipten hiç kimse geri dönememişti. Yetkililer olayın heyelan nedeniyle yaşandığını açıklamış, dosya kısa sürede kapatılmıştı. Fakat köylüler gerçeğin farklı olduğuna inanıyordu. Graham günlüğü açtığında ilk sayfalarda sıradan arazi notları vardı. Kaya yapıları, su kaynakları ve ölçümler. Ancak ilerleyen sayfalarda yazılar giderek düzensizleşiyor, satırlar birbirine giriyor.
Cümleler korkuyla yazılmış gibi yarıda kesiliyordu. Son okunabilen sayfalardan birinde şu satırlar yer alıyordu. Buradaki kapan demirden yapılmadı. Demir yalnızca onu görünür kılıyor. Gerçek kapan insanın zihninde kuruluyor. Seni önce merak ettiriyor, sonra yalnız bırakıyor. En sonunda da geri dönmek istediğinde bütün yolları birbirine benzetiyor. Graham satırları okurken istemsizce ürperdi. Çünkü o gün ormandan dönerken aynı patikadan geldiğine emindi ama yolun birkaç kez kendi etrafında dolaştığını fark etmişti. Bunu yorgunluğa bağlamıştı. Günlüğün devamında çok daha tuhaf bir ayrıntı vardı. Her gece aynı adamı görüyorum. Zincir taşıyor ama zincirler onu çekmiyor. O, zincirleri çekiyor. Bana yaklaşmıyor. Sadece bekliyor. Sanki yanlış bir adım atmamı istiyor. Graham defteri kapattığında odadaki sessizlik ağırlaşmıştı. Anika, Samuel 4. gece kayboldu, dedi. Defteri ise 5. gün köyün meydanında bulundu. Kimse oraya bırakanı görmedi. O gece Graham uyumamaya karar verdi. Kameraları hanın dört bir yanına yerleştirdi. Ses kayıt cihazlarını çalıştırdı ve dizüstü bilgisayarının başında beklemeye başladı. Saat gece yarısını geçtiğinde hiçbir şey olmadı. Bir saat daha geçti. Tam her şeyin normale döndüğünü düşünmeye başladığı sırada bütün kameraların görüntüsü aynı anda titredi. Elektrik kesilmemişti. Buna rağmen ekranlarda ince parazit çizgileri oluşuyordu. Birkaç saniye sonra dış kapının önünü gösteren kamerada bir hareket belirdi. Kapının önünde biri duruyordu. Graham görüntüyü büyüttü. Adam uzun siyah bir palto giyiyordu. Başı öne eğikti. Yüzü seçilmiyordu. En garip ayrıntı ise ayaklarının görünmemesiydi. Sis diz hizasına kadar yükseldiği için yere basıp basmadığı anlaşılmıyordu. Adam yaklaşık 30 saniye boyunca hiç kıpırdamadan bekledi. Ardından çok yavaş bir hareketle başını kaldırdı. Tam o anda kamera tamamen karardı. Graham yerinden fırlayıp pencereye koştu. Perdeyi araladığında dışarıda kimseyi göremedi. Fakat pencerenin camında kendi yansımasının hemen arkasında ikinci bir silüet belirdi. Refleksle arkasını döndü. Oda boştu. Tekrar cama baktığında ikinci yansıma kaybolmuştu. Derin bir nefes aldı. "Yoruluyorum," diye mırıldandı. Mantığı hala her şeye bir açıklama bulmaya çalışıyordu. Fakat o sırada masanın üzerindeki Samuel Harrow'un günlüğü, kimse dokunmadığı halde yavaşça açıldı. Sayfalar rüzgar olmadan kendi kendine çevrilmeye başladı. En son sayfada daha önce bulunmayan tek satırlık yeni bir cümle vardı. "Artık seni de görüyor." Graham birkaç saniye boyunca nefes almayı unuttu. Günlüğü eline aldığında sayfanın gerçekten değişmiş olduğunu düşündü. Parmak uçlarıyla mürekkebi yokladı. Yazı yıllardır oradaymış gibi kurumuştu. Oysa birkaç dakika önce aynı sayfayı okumuş, son satırın boş olduğunu açıkça görmüştü. Günlüğü masaya bıraktı. Kameraların kayıtlarını tekrar kontrol etti ve sayfanın kendi kendine açıldığı anı bulmaya çalıştı. Kayıtlarda defter gerçekten de hiçbir temas olmadan açılıyor, sayfalar yavaşça çevriliyor. Fakat tam son sayfa görünürken görüntü birkaç saniyeliğine parazitleniyordu. Parazit sona erdiğinde ise defter çoktan açık halde duruyordu. Kameranın çözünürlüğü, son satırın o anda mı belirdiğini gösterecek kadar net değildi. Sabah olduğunda Graham, vadide yaşayan en yaşlı kişinin kim olduğunu sordu. Anika uzun süre cevap vermedi. Sonunda, köyün birkaç kilometre dışında tek başına yaşayan eski ormancı Marek Ionescu'nun belki bazı şeyleri anlatabileceğini söyledi. "Ama seni dinlemeyebilir," diye de ekledi. Çünkü yıllardır kimseye konuşmuyor. Öğleden sonra Graham dar patikayı takip ederek Marek'in kulübesine ulaştı. Kulübe, kayalıkların arasına sıkışmış, yosun tutmuş taşlardan yapılmıştı. Bacasından ince bir duman yükseliyordu. Kapıyı çaldığında içeriden baston sesi duyuldu. Kapıyı açan yaşlı adam, Graham'ın adını duymadan önce bile neden geldiğini anlamış gibiydi. Gözleri, Graham'ın boynundaki kameraya değil, cebinden dışarı taşan Samuel Harrow'un günlüğüne takıldı. "Demek onu buldun," dedi kısık bir sesle. Graham şaşkınlıkla yaşlı adama baktı. "Samuel'i tanıyor muydunuz?" Marek ağır ağır başını salladı. "Onu tanımıyordum. Ama onun gibi gelenleri tanıyordum." Kulübenin içine girdiklerinde yaşlı adam eski sobanın başına oturdu. Duvarlarda yıllardır kullanılmayan av tüfekleri, paslı baltalar ve sararmış haritalar asılıydı. Ancak odanın en dikkat çekici köşesinde onlarca demir kapan üst üste dizilmişti.
Hepsinin yay mekanizması sökülmüş, dişleri kaynakla birbirine sabitlenmişti. Graham kapanları işaret etti. "Bunları neden kullanılmaz hale getirdiniz?" Marek uzun süre sustu. Çünkü gerçek kapan bunlar değildi. Bu cevap Graham'ın beklediği türden değildi. Yaşlı adam devam etti. "Gençliğimde ben de avcıydım. Bu ormanda 40 yıl dolaştım. Bir gün kuzey yamacında hiç bilmediğim bir patikaya girdim. Akşama doğru büyük bir çelik kapan buldum. Diğerlerinden çok farklıydı. Hayvan yakalamak için yapılmış gibiydi ama büyüklüğü normal değildi. Bir kurdu bile ikiye ayırabilecek kadar güçlüydü. Merak edip yayına dokunduğum anda arkamdan metal sesi geldi. Döndüğümde kapan kaybolmuştu. Yerinde yalnızca ayak izlerim vardı." Graham dikkatle dinliyordu. "O gece eve döndüğümde kapımın önünde ikinci bir ayak izi gördüm," dedi Marek. "Bana ait değildi. Ama benim adımlarımı takip ediyordu." Kulübenin içindeki sessizlik ağırlaşmıştı. Günler geçtikçe izler çoğaldı. Önce kapının önünde, sonra penceremin altında, sonra evimin içinde. Tırnak işareti. "İçinde mi?" "Evet." Graham'ın yüzündeki ifadeyi gören yaşlı adam ayağa kalktı. Yavaş adımlarla dolabın yanına gitti ve eski bir teneke kutu çıkardı. Kutunun içinden siyah beyaz bir fotoğraf uzattı. Fotoğrafta genç Marek, karısının ve küçük kızının yanında duruyordu. Arka planda kulübenin kapısı görünüyordu. İlk bakışta sıradan bir aile fotoğrafıydı. Fakat Graham birkaç saniye sonra donup kaldı. Kapının hemen yanında, gölgelerin içinde duran uzun boylu biri daha vardı. Fotoğraf çekilirken kimsenin fark etmediği belliydi. Adamın yüzü görünmüyordu. Omuzlarından aşağı sarkan zincirler seçiliyordu. Aynı zincirler. Yer altındaki odada gördüğü silüetin taşıdığı zincirler. "Bu fotoğraf çekildiğinde onu kimse görmedi," dedi Marek. "Filmler banyo edilince ortaya çıktı." Graham fotoğrafı çantasına koymak istedi. Yaşlı adam izin vermedi. "Hayır." "Neden?" "Çünkü onu yanında taşıyan herkes geri gelir." "Ne demek geri gelir?" "Ormana." Graham tam yeni bir soru soracakken kulübenin dışından tek bir metal sesi yükseldi. İkisi de aynı anda sustu. Yaşlı adamın yüzü bembeyaz kesildi. Ardından ikinci ses duyuldu. Bu kez çok daha yakındı. Marek pencereye bile bakmadı. Yalnızca fısıldadı. "Geç kaldık." Graham ayağa kalkıp kapıya yöneldi. Tam kapıyı açacağı sırada yaşlı adam bütün gücüyle kolunu tuttu. "Hayır. Dışarıda biri olabilir. Zaten sorun da bu." Üçüncü metal sesi duyuldu. Kulübenin bütün camları aynı anda ince bir titreşimle sarsıldı. Sobanın üzerinde duran metal çaydanlık kendi kendine hareket etti. Duvarlarda asılı duran paslı kapanların tamamı, hiç kimse dokunmadığı halde, aynı anda yavaşça açılmaya başladı. Demir kapanların yayları, onlarca yıldır pasın içinde donmuş olmalarına rağmen aynı anda gerilmeye başladığında kulübenin içini ağır bir metal gıcırtısı doldurdu. Graham ilk anda bunun bir deprem titreşimi olabileceğini düşündü. Fakat yer sallanmıyordu. Raflardaki bardaklar yerinden oynamıyor, tavandaki lamba sabit duruyordu. Hareket eden tek şey, duvarlarda asılı duran kapanlardı. Her biri görünmeyen bir el tarafından kuruluyor, dişleri yavaşça açılıyor. Sonra aynı anda duruyordu. Sanki görünmez biri, yıllardır kullanılmayan bütün mekanizmaları tek tek yeniden çalıştırıyordu. Marek'in yüzü yıllar önce yaşadığı bir kabusun tam ortasına dönmüş gibiydi. Titreyen elleriyle sobanın yanındaki küçük çekmeceyi açtı ve içinden koyu renkli, deri bir kese çıkardı. Kesenin içinden birkaç avuç iri kaya tuzu alarak kapının eşiğine ince bir çizgi halinde döktü. Ardından aynı işlemi pencerelerin önüne yaptı. Graham bunun nedenini sorduğunda yaşlı adam gözlerini kapıdan ayırmadan cevap verdi. "Bu onu durdurmaz," dedi. "Sadece içeri girmesini geciktirir." "Kim?" Marek derin bir nefes aldı. "Biz ona isim vermiyoruz. Çünkü korkuyor musunuz?" "Hayır." Yaşlı adam başını ağır ağır iki yana salladı. "Çünkü adını bilenlerin hiçbiri uzun yaşamıyor." Bu sözlerin ardından kulübenin dışı yeniden sessizliğe gömüldü. Yaklaşık 1 dakika boyunca hiçbir ses duyulmadı. Graham yavaşça perdeyi araladı. Sis, kulübenin etrafını tamamen sarmıştı. Ağaçların silüetleri bile seçilmiyordu. El fenerini cama dayayıp ışığı dışarı tuttuğunda beyaz perdenin içinde hiçbir hareket göremedi. Tam rahatladığını düşünürken ışık, birkaç saniyeliğine koyu renkli bir gölgeye çarptı. Gölge çok uzakta değildi. Yaklaşık 20 metre ilerideydi. Hiç hareket etmiyordu. Graham gözlerini kısmaya çalıştı.
Sis hafifçe dağıldığında bunun bir insan olmadığını fark etti. Yerde duran devasa bir demir kapan. Kapalı halde duruyordu. Fakat Graham emindi. Oraya gelirken o açıklık tamamen boştu. "Kapıyı açma," dedi Marek. "Belki biri bırakmıştır." "Hayır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?" "Çünkü ilk gün benim kapımın önünde de aynısı vardı." Kulübenin içindeki hava giderek ağırlaşıyordu. Graham mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyor. Fakat her yeni olay bunu daha da zorlaştırıyordu. Kamerasını alıp pencerenin ardından kapanın fotoğrafını çekti. Flaş patladığı anda görüntüde garip bir ayrıntı belirdi. Kapanın hemen arkasında bir çift ayakkabı görünüyordu. Fotoğrafı büyüttüğünde ayakkabıların sahibi görünmüyordu. Yalnızca diz hizasına kadar uzanan iki bacak. Üst taraf tamamen sisin içinde kaybolmuştu. Graham ikinci fotoğrafı çekti. Bu kez hiçbir şey yoktu. Kapan tek başına duruyordu. Tam o sırada dışarıdan yavaş bir sürüklenme sesi yükseldi. Sanki tonlarca ağırlığındaki zincirler taşların üzerinde çekiliyordu. Ses kulübenin etrafında dönmeye başladı. Önce sağ taraftan geldi. Sonra arka duvara geçti. Ardından çatının tam üzerinden duyuldu. Graham istemsizce tavana baktı. Eski tahtalar hafifçe gıcırdıyordu. Tozlar aşağı dökülmeye başladı. Bir şey, çatının üzerinde yürüyordu. Fakat adım sesi yoktu. Yalnızca zincirlerin sürüklenmesi ve arada bir gelen metal tıklamaları. Marek sessizce dua etmeye başlamıştı. Graham bu sırada ses kayıt cihazını çalıştırdı. Mikrofon, insan kulağının seçemeyeceği kadar düşük frekansları da kaydedebiliyordu. Yaklaşık 30 saniye boyunca yalnızca zincir sesi duyuldu. Sonra kulak zarını rahatsız eden ince bir uğultu başladı. Ve uğultunun içinden çok net bir fısıltı yükseldi. "Kapıyı aç." Graham donup kaldı. Ses, dışarıdan gelmiyordu. Kendi kayıt cihazının hoparlöründen geliyordu. Marek bir anda cihazı elinden alıp yere fırlattı. Plastik gövde parçalandı. Fısıltı kesildi. Yaşlı adam Graham'a döndü. "Artık seni deniyor." "Neyi?" "İçeri girmesi için senin izin vermeni." Tam o anda kulübenin kapısı 3 kez yavaşça vuruldu. Tak, tak, tak. İkisinin de nefesi kesildi. Vuruşlar ne güçlüydü ne de aceleci. Kapının önündeki kişi, içeridekilerin onu beklediğini biliyormuş gibi sabırlı davranıyordu. Ardından dışarıdan sakin, yaşlı bir kadın sesi duyuldu. "Graham." Graham'ın gözleri büyüdü. Bu ses, Anika'nın sesiydi. "Kapıyı aç evladım." Marek anında bağırdı. "Sakın açma." "Ama bu Anika." "Hayır." Kapının ardından aynı ses yeniden konuştu. "Yalnızım, yardım et." Graham'ın eli istemsizce kapı koluna uzandı. Tam dokunacağı anda Marek cebinden küçük bir cep aynası çıkarıp kapının altındaki boşluğa doğru uzattı. Graham da aynaya baktı. Kapının dışında gerçekten biri vardı. Fakat görünen ayaklar insana ait değildi. Ayak bileklerinden aşağısı tamamen paslı zincirlerden oluşuyordu. Ve zincirlerin arasında yavaşça açılıp kapanan demir dişler vardı. Graham o an kapının dışında bekleyenin Anika olmadığını anladı. Fakat asıl dehşet, birkaç saniye sonra yaşandı. Çünkü aynı anda, kulübenin arkasındaki pencereden, gerçek Anika'nın çığlığı duyuldu. Anika'nın çığlığı kulübenin arkasındaki ormandan yükseldiği anda Graham'ın bütün düşünceleri birbirine karıştı. Bir tarafta kapının önünde onun sesiyle konuşan görünmez varlık. Diğer tarafta ise gerçekten yardıma ihtiyacı varmış gibi bağıran yaşlı kadın vardı. Refleksleri dışarı fırlamasını söylüyordu. Fakat Marek'in kolunu bütün gücüyle tutması onu durdurdu. Yaşlı adamın yüzü korkudan değil, yıllar önce yaptığı aynı hatayı yeniden yaşamamak için verdiği mücadeleden dolayı gerilmişti. "İlk ses seni kandırır," dedi dişlerini sıkarak. "İkinci ses seni seçer. Üçüncü ses ise seni hareket ettirir. Sen dışarı çıkarsan artık yolunu sen değil, o belirler." Tam o sırada kulübenin arkasından ikinci kez aynı çığlık geldi. Bu kez daha kısa sürdü ve aniden kesildi. Graham pencereye yöneldi. Sis o kadar yoğundu ki birkaç metreden ötesi görünmüyordu. El fenerini arka tarafa çevirdiğinde ışık, ağaç gövdelerinin arasında beyaz bir silüeti birkaç anlığına aydınlattı. Silüet hareketsizdi. Omuzlarına kadar uzanan gri saçları seçiliyordu. Yaşlı bir kadına benziyordu. Graham tam camı açacakken silüet başını kaldırdı. Yüzü görünmesi gereken yerde hiçbir şey yoktu. Ne göz, ne ağız, ne de burun. Sadece pürüzsüz, solgun bir boşluk vardı.
Işık bir an titredi ve silüet sisin içinde eriyerek kayboldu. Kulübenin içindeki sessizlik bu kez çok uzun sürmedi. Tavandan ince çatırdamalar gelmeye başladı. Ahşap kirişler sanki ağır bir yük taşıyormuş gibi inliyordu. Graham yukarı baktığında çatının tam ortasında koyu renkli, ıslak bir leke oluştuğunu gördü. Leke giderek büyüyor, damlalar zemine düşüyordu. İlk damla sobanın yanındaki taş zemine isabet ettiğinde bunun su olmadığını fark ettiler. Koyu kırmızı renkteydi. Graham diz çöküp eldiveniyle damlaya dokundu. Yoğun kıvamı ve metalik kokusu, bunun kana benzediğini düşündürdü. Fakat birkaç saniye sonra kırmızı renk hızla soldu ve geriye yalnızca sıradan bir su damlası kaldı. Marek gözlerini tavandan ayırmadan fısıldadı. Her seferinde aynı oyunu oynuyor. Sonra Graham'a dönerek hiç beklemediği bir soru sordu. Buraya gelmeden önce hayatında hiç kimse ansızın kayboldu mu? Graham sorunun nedenini anlayamadı. Birkaç saniye düşündükten sonra çocukluğunda ortadan kaybolan amcasını hatırladı. Ailesi yıllarca onun izini aramış, sonunda dosya sonuçsuz kapanmıştı. Bu ayrıntıyı söyleyince Marek'in yüzü daha da ciddileşti. "Demek seni bu yüzden seçmiş," dedi. "Eksik kalanları olan insanları buluyor. Çünkü geri dönmek isteyenler, çağrılmaya daha kolay inanıyor." Graham bu sözleri reddetmek istedi. Bunun psikolojik bir manipülasyon olduğunu, yaşlı adamın sadece korkularını beslediğini düşündü. Ancak tam konuşacakken cebindeki telefonu kendi kendine titremeye başladı. Şebeke hala yoktu. Buna rağmen ekranda gelen arama görünüyordu. Arayan kişinin adı yazmıyordu. Sadece eski tip bir sabit telefon numarası vardı. Graham tereddüt ederek çağrıyı cevapladı. Karşı tarafta birkaç saniye boyunca yalnızca cızırtı duyuldu. Sonra çok tanıdık bir erkek sesi konuştu. "Graham, bu ses, 23 yıl önce kaybolan amcası Richard Whitelock'un sesiydi." Çocukluğundan beri unutmadığı o sakin ton, yıllar hiç geçmemiş gibi kulağında yankılandı. "Buradayım," dedi ses. "Çıkış yolunu buldum." Graham'ın eli titremeye başladı. "Bu mümkün değil," diye fısıldadı. Karşı taraftaki ses devam etti. "Sadece kuzey patikasına gel. Seni bekliyorum." Hat aniden kesildi. Telefon ekranı karardı. Şarj göstergesi sıfıra düşmüş gibiydi. Oysa birkaç dakika önce bataryası neredeyse doluydu. Marek hiçbir şey sormadı. Sadece derin bir nefes aldı. O artık senin geçmişini de biliyor. Geceyi kulübede geçirmeye karar verdiler. Marek eski dolaptan kalın zincirler çıkarıp kapının arkasına doladı. Pencereleri içeriden tahtalarla destekledi. Graham ise bütün kameralarını farklı açılara yerleştirerek sabaha kadar kayıt almalarını sağladı. Saatler ağır ağır geçti. Zincir sesleri kesilmişti. Dışarıdan en ufak bir hareket bile gelmiyordu. Bu sessizlik, yaşananlardan sonra daha ürkütücüydü. Saat tam 3:13'te kulübenin içindeki bütün kameralar aynı anda bip sesi verdi. Hepsi hareket algılamıştı. Fakat hareket, dışarıda değildi. Kameralardan biri odanın tam ortasını gösteriyordu. Graham görüntüyü büyüttü. İlk bakışta hiçbir şey görünmüyordu. Sonra yere baktı. Kameranın kaydettiği görüntüde, kendi gölgesinin yanında, ikinci bir gölge daha vardı. Odanın içinde o gölgeyi oluşturacak hiç kimse bulunmuyordu. Ve en korkuncu, ikinci gölge, Graham hareket etmese bile, yavaşça ona doğru yaklaşmaya devam ediyordu. Graham ekrana kilitlenmişti. Kameranın gösterdiği görüntüde kendi gölgesi sabit dururken, ikinci gölge yerden kopmadan yavaş yavaş ona yaklaşıyordu. İçgüdüsel olarak arkasına döndü. Kulübenin içinde Marek dışında kimse yoktu. Sobanın sönmeye yüz tutmuş ateşi duvarlara aynı açıyla vuruyor. İkinci bir gölge oluşturacak hiçbir nesne görünmüyordu. Tekrar ekrana baktığında ise gölge artık Graham'ın gölgesiyle birleşmişti. Birkaç saniye boyunca ikisi tek bir silüet gibi kaldı. Sonra görüntü aniden normale döndü. İkinci gölge kaybolmuştu. Tam o sırada Graham'ın omzunda keskin bir acı hissetti. Montunu çıkarıp baktığında sağ kürek kemiğinin hemen altında koyu mor renkte, yarım ay biçiminde bir iz oluşmuştu. İz, paslı bir kapan dişinin bıraktığı baskıyı andırıyordu. Deri yırtılmamıştı ama sanki görünmeyen bir çene omzunu sıkıp bırakmış gibiydi. Marek bunu görünce yüzünü çevirdi. Artık işaretlendi. Bu sadece bir morluk olabilir. Keşke öyle olsaydı. "Ne demek istiyorsun?" Yaşlı adam ağır bir sessizliğin ardından konuştu. "Her işaretlenen kişi önce onu görmeye başlar. Sonra onu duymaya. En sonunda da onun gibi düşünmeye.
Graham bu sözleri önemsememeye çalıştı ama zihninde son birkaç saatte yaşadıkları dönüp duruyordu. Kayıp amcasının sesi, kendi kendine yazılan günlük, kameradaki ikinci gölge. Mantığı hala bunların açıklanabilir olduğuna inanmak istiyordu. Fakat inancı her dakika biraz daha zayıflıyordu. Şafak söktüğünde sis ilk kez tamamen dağıldı. Marek, gündüz bizi izler ama yaklaşmaz, diyerek Graham'ı köyün kuzeyindeki eski kilisenin kalıntılarına götürmeyi teklif etti. İkili dar patikadan ilerlerken orman ilk kez normal görünüyordu. Kuşlar ötüyor, rüzgar çam dallarını hafifçe sallıyordu. Sanki önceki gece yaşananların hiçbiri gerçek değilmiş gibi huzurlu bir sabah başlamıştı. Yaklaşık yarım saat sonra yıkık taş duvarların arasında kalan eski kiliseye ulaştılar. Çatısı çoktan çökmüş, yalnızca çan kulesinin yarısı ayakta kalmıştı. Kilisenin arkasında küçük bir mezarlık uzanıyordu. Çoğu mezar taşı kırılmıştı. Yazılar silinmiş, isimler okunmaz hale gelmişti. Marek doğrudan mezarlığın en arkasındaki isimsiz mezara yürüdü. Toprağın üzerine çöktü. Eliyle yosunları temizledi. Altından paslanmış küçük bir demir plaka çıktı. Plakada yalnızca tek bir kelime yazıyordu. Kapan. Graham şaşkınlıkla plakaya baktı. Bu bir isim değil. Hayır. O zaman ne? Biz de yıllarca bunu anlamaya çalıştık. Marek cebinden küçük bir anahtar çıkardı ve plakanın altındaki dar yuvaya yerleştirdi. Metal hafifçe döndü. Mezarın önündeki taş blok ağır ağır yana kaydı. Altında dar bir merdiven ortaya çıktı. Graham el fenerini aşağı tuttu. Basamaklar bu kez çok daha derine iniyordu. Duvarlarda eski kandil yuvaları vardı. Merdivenin sonunda büyük, yuvarlak bir oda açılıyordu. İkili dikkatle aşağı indi. Odanın ortasında devasa bir mekanizma duruyordu. İlk bakışta eski bir değirmene benziyordu. Fakat yaklaştıkça bunun yüzlerce demir kapanın birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş karmaşık bir düzenek olduğu anlaşıldı. Paslı dişliler, zincirler ve yaylar iç içe geçmişti. Sistemin tam merkezinde ise insan boyunda kalın bir demir halka bulunuyordu. Halkanın çevresindeki taş zemine yüzlerce isim kazınmıştı. Bazıları yeni görünüyordu. Bazıları ise neredeyse silinmişti. Graham diz çöküp isimleri incelemeye başladı. Bir anda nefesi kesildi. En alt sırada, henüz pas tutmamış kadar yeni görünen bir isim vardı. Graham W.H.I.T.L.O.C.K. Elleri titremeye başladı. Bu mümkün değil. Adının altına parmağını götürdü. Taş hala nemliydi. Sanki birkaç saat önce kazınmıştı. Tam geri çekilecekken odanın içindeki bütün zincirler aynı anda gerildi. Kulakları sağır eden bir metal sesi yankılandı. Dev mekanizma ilk kez hareket etmeye başladı. Dişliler yavaşça dönüyor. Yüzlerce kapan tek tek açılıyordu. Ve o sırada karanlığın içinden, yıllardır yalnızca silüetini gördüğü varlık ilk kez tamamen ortaya çıktı. Fakat Graham'ın gördüğü şey bir canavar değildi. Karşısında duran kişi, kendisiydi. Aynı yüz, aynı kıyafet, aynı omzundaki mor kapan izi. Tek fark, karşısındaki Graham'ın saçlarının tamamen beyazlamış olması ve gözlerinde yılların yorgunluğunu taşımasıydı. Yaşlı Graham yavaşça gülümsedi. Sonra tek bir cümle söyledi. Ben de senin gibi buraya gerçeği aramak için gelmiştim. Ve arkasındaki dev mekanizma bir kez daha çalışmaya başladı. Dev mekanizmanın dönen dişlileri taş odanın içinde yankılanırken Graham, karşısında duran yaşlı adama gözlerini kırpmadan bakıyordu. O adamın yüzünde kendisine ait her ayrıntı vardı. Sol kaşının üzerindeki çocukluk izi, çenesindeki hafif eğrilik. Hatta yıllardır kullandığı saatin bile aynısı bileğindeydi. Aradaki tek fark, saçlarının tamamen beyazlamış olması ve gözlerinin, uzun yıllar boyunca tek bir çıkış yolu aramaktan tükenmiş bir insanın bakışlarını taşımasıydı. Graham geriye doğru bir adım attı. Bu bir oyun, diye fısıldadı. Sen ben olamazsın. Yaşlı adam ise sakinliğini hiç bozmadan başını hafifçe eğdi. Ben de aynı cümleyi söylemiştim, dedi. Tam 43 yıl önce. Graham'ın zihni bunu reddediyordu. İmkansız, dedi. Ben buraya 2 gün önce geldim. Yaşlı Graham acı bir tebessümle taş duvara yaslandı. Sen öyle sanıyorsun. Çünkü kapanın ilk dişi zamana değil, hafızaya saplanır. Buraya gelen herkes önce günleri karıştırır, sonra yılları. En sonunda ise kendisini. O konuşurken mekanizmanın dönen halkaları yavaş yavaş hızlanıyor. Birbirine bağlı yüzlerce demir kapan aynı ritimle açılıp kapanıyordu.
Her metal sesi, Graham'ın başının içinde yankılanıyormuş gibi hissediliyordu. Marek sessizce diz çöktü. Başını öne eğdi. Sanki bu anı yıllardır bekliyordu. Graham ona döndü. "Sen bunu biliyordun," dedi. Yaşlı ormancı gözlerini kaldırmadan cevap verdi. "Evet. Çünkü ben de bir zamanlar burada kendi geleceğimle karşılaştım. Kaçabileceğimi sandım. Kaçtım da. Ama kapan peşimi bırakmadı. Ben yaşlandım. O ise yalnızca yeni birini bekledi." Graham öfkeyle yaşlı haline döndü. "Eğer gerçekten ben isen, buradan nasıl çıkacağımı söyle." Yaşlı Graham birkaç saniye sustu. "Çıkış yok. Yalan. Ben de yıllarca buna inanmadım." "Öyleyse sen neden hala buradasın?" Yaşlı adam gözlerini mekanizmaya çevirdi. "Çünkü burası insanları öldüren bir yer değil." Graham'ın yüzündeki ifade değişti. "O halde nedir?" Yaşlı Graham derin bir nefes aldı. "Burası, insanın yerine geçen bir yer." Odanın içindeki bütün sesler bir anda kesildi. Dönen dişliler durdu. Zincirler hareketsiz kaldı. Sessizliğin ortasında yalnızca yaşlı adamın sesi duyuluyordu. Yüzyıllar önce bu vadide yaşayan insanlar, savaşlardan kaçmak için burada bir sığınak inşa etti. Fakat açlık büyüyünce birbirlerini tuzaklara düşürmeye başladılar. Kardeş kardeşi, baba oğlunu, dost dostunu. En sonunda artık kimse kimseye güvenmiyordu. Kurdukları kapanlar yalnızca hayvanları değil, kendi vicdanlarını da esir aldı. Söylentiye göre o kadar çok ihanet yaşandı ki insanların korkusu bu taşların içine işledi. Sonra tuzaklar değişti. Demir kapanlar paslandı ama geriye görünmeyen başka bir kapan kaldı. O da insanın en büyük zaafını kullanıyordu. Zaaf mı? Evet. Nedir o? Geçmişi değiştirme arzusu. Graham'ın aklına kayıp amcasının telefonu geldi. Anika'nın sesi, günlük, hepsi, onu belirli bir yöne çekmeye çalışmıştı. Yaşlı Graham başını salladı. Buraya gelen herkes kaybettiği birini yeniden duyuyor. Bir pişmanlığını düzeltme fırsatı gördüğünü sanıyor. Ve her adımında biraz daha içeri giriyor. Tam o anda mekanizmanın merkezindeki büyük demir halka yavaşça yükselmeye başladı. Altında siyah bir boşluk vardı. Boşluk değil, ayna. Fakat bu sıradan bir ayna değildi. Yüzeyi su gibi dalgalanıyordu. Graham aynaya baktığında kendisini değil, çocukluğunu gördü. Annesini, kaybolan amcasını, yıllardır unutmaya çalıştığı bütün anıları. Bir adım daha attı. Arkasından Marek bağırdı. "Bakma!" Fakat çok geçti. Aynanın içindeki amcası elini uzatmıştı. Graham, tam çocukluğundaki sesiyle konuşuyordu. "Beni çıkar." Graham'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Bir adım daha attı. Sonra, bir şey fark etti. Amcasının yansıması. Hiç nefes almıyordu. Ve gözlerini hiç kırpmıyordu. Bir anda yıllardır çektiği belgesellerde söylediği cümle aklına geldi. Gerçek olan ayrıntılarını tekrar etmez. O anda her şey yerine oturdu. Telefon, kadın sesi, günlük, hepsi onun görmek istediği şeyi göstermişti. Hiçbiri gerçeği göstermemişti. Graham gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı. Sonra aynaya bakmadan konuştu. "Sen benim amcam değilsin." Aynanın içinden yükselen bütün sesler aynı anda sustu. Odanın sıcaklığı bir anda düştü. Mekanizma çılgınca dönmeye başladı. Zincirler kopuyor, demir kapanlar birbirine çarpıyordu. Yaşlı Graham gülümsedi. İlk kez umutla. "İşte bunu ben yapamamıştım." Ayna çatlamaya başladı. İlk çatlak ikinciyi, ikinci üçüncüyü doğurdu. Birkaç saniye içinde bütün yüzey örümcek ağı gibi kırıldı. Kulakları sağır eden bir patlamayla siyah yüzey parçalandı. Taş oda şiddetle sarsıldı. Tavandan kayalar düşmeye başladı. Marek bağırdı. "Koş!" Üçü birlikte merdivenlere yöneldi. Tam çıkışa ulaştıkları anda yaşlı Graham durdu. Genç haline baktı. "Gidemezsin," diye bağırdı Graham. Yaşlı adam sakin bir ifadeyle başını salladı. "Birimizin burada kalması gerekiyor." "Hayır. Ben zaten yıllar önce çıkamadım." Son sözlerini söylerken yüzündeki çizgiler hızla silinmeye başladı. Saçları rüzgarda dağılan kül gibi havaya karışıyordu. "Ben hiçbir zaman geleceğin olmadım," dedi. "Ben, buranın sana gösterdiği son tuzaktım." Bunu söyler söylemez tamamen yok oldu. Ardından bütün mekanizma çöktü. Graham ve Marek son anda dışarı çıkmayı başardı. Arkalarında mezarın altındaki oda büyük bir gürültüyle çökerken yer sarsıldı. Taş blok yeniden yerine oturdu. Sanki altında hiçbir zaman gizli bir oda olmamıştı. 3 gün sonra Graham vadiden ayrıldı. Çektiği görüntülerin büyük bölümü bozulmuştu.
Ses kayıtları anlaşılmaz uğultularla doluydu. Yeraltı odasına ait hiçbir görüntü kurtarılamadı. Belgeseli hiçbir zaman yayımlamadı. Çünkü elinde yaşananları kanıtlayacak tek bir kayıt bile kalmamıştı. Aylar sonra Londra'daki evinde ekipmanlarını toplarken çantasının en alt gözünde küçük, paslı bir demir parçası buldu. Onu eline aldığında bunun bir kapan dişi olduğunu fark etti. Şaşkınlıkla masaya bıraktı. Oysa vadiden ayrılırken bütün çantalarını tek tek kontrol etmişti. Tam o sırada çalışma odasının penceresinden çok uzaktan gelen tanıdık bir ses duyuldu. İnce, yavaş, paslı metalin birbirine sürtünmesini andıran o ses. Graham perdeyi araladı. Sokağın karşısında kimse yoktu. Ama kaldırım taşlarının üzerinde, kendisine doğru gelen tek sıra ayak izi vardı. Yağmur yağıyordu. Toprak yoktu. Çamur yoktu. Buna rağmen, her yeni adım izi, Graham pencereye baktıkça oluşmaya devam ediyordu. Ve son iz, tam evinin kapısının önünde durdu.